Duygu bebeğin kafasından bir boy daha küçük bir kafa yaptım. 66 sık iğneli birçok bebeğinizin vücut oranına uyum sağlayacak şekildedir. Merhaba arkadaşlar, Gülay Ala kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomuzda oturan bebeğimizin kafasını yapacağız. Ve sihirli halkamla başlıyorum arkadaşlar. Birleştirdim. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ipimi çektim. Şuradaki ilk sık iğnemin içine kaydırdım. Şimdi her bir sık iğnemin içerisine çift batarak sık iğne sayımı 12'ye çıkartacağım. Sık iğnemin içerisine çift girerek sık iğne sayımı 12'ye çıkardım ve buraya bir tane işaretleyici koyuyorum. Şimdi bir sık iğne yapıp bir tane çift yapıyorum. Bir tek bir çift olarak 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra başına kadar bir tek bir çift örüyoruz. Bir tek bir çift yaparak sık iğne sayımı 18'e çıkardım. Şimdi iki tek bir çift yapacağız bu sıramızda arkadaşlar. 2 tek bir çift yaparak 6 kez tekrar edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 9 tek bir çifte kadar lütfen sıramızı çoğaltalım. 9 tek bir çifte kadar çıkartacağız. 9 tek bir çift yaptığımız sırayı tamamlayıp sıra başında bekleyelim. 9 tek bir çift yaparak sıramı tamamladım. Şu anda 66 tane sık iğnem var. Bu 66 tane sık iğneyi 7 sıra örelim arkadaşlar. 7 sıra örelim ve sıra başına gelelim. 66 tane sık iğnemi 7 sıra ördüm. Şimdi devam ediyorum. 5 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane kesiyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. 2 kez tekrar edeceğim. 2 sık iğne yaptım. Bir tane kestim. Tekrar 1 2 sık iğne yaptım. Bir tane daha kestim. 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane kesiyorum. 2 sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 2 kez. Birinci yaptım. İkinci için 1 2 tane tek yapıp bir tane kestim. Sık iğnelerimizi sıra başına kadar örelim. Evet, sıramı tamamladım. 6 tane kesinti yapmış olduk arkadaşlar biz bu sıramızda. Şimdi 2 sıra bu 60 sık iğnemizi örelim. Şimdi 2 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet, sıramı geldim, tamamladım arkadaşlar. 2 sıra ördüm. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Şuradan 1 2 3. sık iğneme giriyorum. Yani 2 tane sık iğneyi atlıyorum. 3. sık iğnemin olduğu yere sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğne ördüm. Aynı şekilde 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 tane sık iğnemi atlayıp 3. sık iğnemin olduğu yere sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Evet, sıramı tamamlayıp geldim. Zincirime kadar 8 sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Zincirin içerisinde 2 tane sık iğne burada atlamıştık. 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yan yana. Şöyle. Şuradaki sık iğneden, bakın şuradan atlamıyorum. Şurayı da örüyorum. Çünkü o zaman bir sık iğne kaybederiz burayı örmezseniz. Ve devam ediyorum. Diğer tarafta da aynı şeyi yapacağım.
9 sık iğnemi yapacağım. Aynı şekilde bakın geldim. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Şuradaki sık iğnemin içine de giriyorum. Şuna. Ve sıra sonuna kadar kalan tüm sık iğnelerimi örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. 15 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 15 sık iğnemi yaptım. Bu arada burası da tam şöyle iki gözün ortası oluyor arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 aynı yere, 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Sık iğnelerimi sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. 44 tane falan sık iğnem olması lazım. Sıramızı tamamladım. Şimdi yanak artırımlarımızı yapacağız. Sıra başındaki ilk sık iğnemize bir tane çift yapıyoruz. Bir tane çift yaptım. 2 sık iğne bir artır yaparak 11 kez tekrar ediyoruz. Şuraya kadar 2 tek bir çift yapacağız 11 kez. Şuradaki ilk artırmamızı yaptık. Onunla birlikte 12 kez artırma yapmış olacağız. Şimdi 11 tane 2 tek bir çift yapalım arkadaşlar. Çiftimi yaptım. 1 2 tek bir çift, 2 tek bir çift, evet, son artırımımı şurada yaptım. Bir tane arttırdık. 2 tek bir çift yaparak 11 kez tekrar ettik. Sıra sonuna kadar 28 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Onları da örerek sıramızı tamamlayalım. Tamamladım. Şu anda arkadaşlar 74 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 27 tane sık iğne öreceğim. 2 3 4 Artırma yaptığınız yerlere dikkat edin, atlamayın. Evet, 27 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Bakın son ördüğüm sık iğne şu burnun 3 tane artırma yaptığımız yer şurası. Bunun üzerine bakın 2 tane artırma denk geldi. Bir önceki sırada. Şu ikinci artırma denk gelen yerin hemen yanındaki sık iğne. Eğer farklı bir yere geldiyse sık iğnelerinizi kontrol edin. Evet, 27 sık iğnemi ördükten sonra geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle döndüm. İlk sık iğnemi atlıyorum. Bir tane atladım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördüm. Dönüyorum. Şuradaki sık iğnemi atlıyorum yine. 1 2 tane sık iğne yaptım. Şurada bir tane keseceğim arkadaşlar. Bir tane kestim. 1 2 tane sık iğne yapıp buradaki sık iğneye şöyle kaydırdım ve tüm sık iğnelerimi örüyorum sıra sonuna kadar. Hatta şuraya kadar gelin arkadaşlar. Şu burnun yanındaki 1-2 sık iğne kalana kadar gelin. Evet, şimdi dolandım. Burnun şu diğer tarafına geldim arkadaşlar. Yani sırayı tamamlayıp 18 tane sık iğne örmüş oluyoruz şuradan. Şu 19. sık iğneyi atlıyorum. Örmüyorum. Şu sık iğnemizi örmeyeceğiz. Ki burundaki ilk sık iğnemize şöyle kaydırma yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane kesiyorum. Ve buradan sonra kalan sık iğnelerimi sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. 17 tane sık iğne ördük. Bir tane atlıyorum. Şunu örmüyorum. Bir tane atladım.
Bir tane kesiyorum. Bir tane sık iğne yapıp şu sık iğneyi de atlıyorum. Örmeden geçtim şuraya. Ve sıra sonuna kadar tüm sık iğnelerimi öreceğim. 3 tane azaltma yapmış olduk. 69 sık iğneyi 66'ya düşürmüş olduk. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. 66 tane sık iğnemiz var. 66 sık iğnemizi bir sıra örelim ve sıra başına gelelim. Ve sıram tamamlanmış oldu. Şimdi şu gözlerimi takıp ondan sonra devam edeceğim. Şu gözümü güzelce oturttum. Ay, çok tatlı, boncuk boncuk bakıyor, gördünüz mü? Şimdi şu gözünün etrafını yapalım, beyazını. Göz çevresini yapalım, ondan sonra devam edelim diye düşünüyorum. Çünkü elyafları doldurduktan sonra gözün siyah ve beyaz kısımlarını yapmak çok zor oluyor elyaf çıktığı için. O yüzden onları tamamlayıp öyle devam edelim. Şimdi kaşlarını daha sonra yapacağız. Devam edeceğiz. İlk sık iğnemi kesiyorum. 34 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğiz. ...34 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane kesiyorum. Şimdi 8 tane sık iğne yapıp bir tane daha kesiyorum. 2 kez yapacağım bu işlemi. 2, 3, ve 8. Bir tane daha kestim. 8 sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. Ve 8. Bir tane daha kes. 4 tane kesme yapmış olduk. 2 tane önde, 2 tane arkada. Ve 8 tane sık iğne ördüm sıra sonuna kadar. Şöyle biraz elyaf koydum. Elyafları şu anda rahatken şu şekilde döverek makasınızın yardımıyla sıkıştırabilirsiniz. Sonra tekrar ilave ederiz arkadaşlar. Şimdi 62 tane sık iğnemiz var. Bir sıra 62 sık iğnemizi örüp sıra başına gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane eksilteceğim. ...30 tane sık iğne örüp bir tane daha keseceğim arkadaşlar. 2, 3, 30 tane sık iğne yaptım. Bir tane daha kesiyorum. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağım. Sekiz. Bir tane kesiyorum burada da. Bu sıradaki 3. kesmem. 8 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 8 tane ördüm. Bir tane daha kestim. 7 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum. Ve 7. 4 tane daha azaltma yapmış olduk arkadaşlar. 2 sık iğne yapıp bir tane eksiltiyorum. 1 ve 2. Bir tane kestim. 6 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha kestim. 10 tane örüp bir tane daha keseceğim. On tane ördüm ama gelmedi. 11. Bir tane daha örüyorum. 11 tane ördüm. Bir tane kestim arkadaşlar. 6 tane örüp şuradaki kesintimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 tane ördüm. Bir tane daha azalttım. Şimdi 8 tane örüp arkadaki azaltmalarımızı yapacağız. 1, 2,
ve 8. Tekrar 8 tane örüp bir tane daha azaltacağım. 1 ve 8. Bu sıradaki son azaltmamı yaptım. Şurada 5 tane sık iğnem kalmış. Onları da örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 3 tane sık iğne yapıp bir tane kesiyorum. 1 2 3 tane ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha eksilteceğim. 1 2 3. Şuradan bir daha kestim. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 4. Şurada 2 tane yan yana artırma yapacağım. Buraya çift yapıyorum. Bir tane arttırdım. Tekrar şurada bir tane daha çift yaptım. 2 tane yan yana arttırdım. Şimdi 4 sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 2 3 4. Bir tane kestik. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha kesiyorum. 1 2 3. Şöyle tekrar kestim. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar şurada kestim. 2 kez daha 5 sık iğne yapıp bir azaltacağım. 1 2 3 4 5. Son kez 5 sık iğne yapıp bir tane daha azaltıyorum. 2 3 4 5 dedim. Şöyle bir kez daha. Şurada kalan sık iğnelerimi de örüyorum. 2 3 4 tane kaldı. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şurada bir tane kesiyorum. 17 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. Altı 17. On iki tane sık iğne yapıp bir tane daha kesiyorum. Ve 12 şu arkada, yani bir tane daha ortada kesmiş oldum. Geriye kalan sık iğnelerimizi de örelim. Şimdi arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. 3 4 5 ve 6. Bir tane kestim. 10 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha kesiyorum. On sık iğne yaptım. Bir tane daha şurada kestim. Şimdi sıra sonuna kadar 6 sık iğne yapıp bir eksilteceğim arkadaşlar. 1 bir tane kesiyorum. İlk sık iğnemi keserek aldım.
3 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. 1, 2 ve 3. Üç tane sık iğne yapıp 1, 2 ve 3 sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane yan yana keseceğim. 1, 2 ve 3. Üç tane yan yana kestim. Şimdi 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Tekrar bir tane kesiyorum. Şu ön tarafta çenenin kesintisini yapmış olduk. 3 sık iğne yapıp bir eksilterek sıra sonunu tamamlayacağım arkadaşlar. Son kez kestim. 3 sık iğnem kaldı, onu da örüyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim sıra sonuna kadar. 2 sık iğne yaptım, bir tane kesiyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne yapıp bir keseceğiz arkadaşlar. Buradaki 2 sık iğnemi de ördüm. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir eksilti yaptım. Ve şurada 2 sık iğnem kaldı. Onları da örmüş oldum. Şimdi biraz dolduracağım. Elyaflarımızı kafaya doğru sıkıştırırken şuradaki formu bozmayacağız. Şurada eksiltmeler ve artırmalar var ya. O yüzden elimizi böyle bırakıyoruz. Şöyle oradaki formu bozmamak için. Artırma ve eksiltmelerine uygun olacak şekilde elyaflarınızı dolduruyorsunuz. Mesela burada yanaklarda dolu olması lazım. Yanaklara doğru itiyorum. Çeneye doğru biraz itiyorum. Ve şu arkalara bakın, şu arkalarda kesintilerin olduğu yerler. Bu şekilde şu yüzün formunu bozmadan şöyle doldurdum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ördüm. 3 tane keseceğim. 1, 2, 3. Arkaya dolanacağım ve ipimi kopartacağım. Şurada şöyle kaydırdım ve bitirdim. İpimi keseceğim. Çok güzel, çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı. Bakın. Şimdi arkadaşlar kulak için uzunca bir ipimi iğneme taktım. Gözün beyazının bitimindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğnenin arkasındayım. Şu gözün bittiği sık iğne, bakın şu üst katman, şu üstteki gözün bittiği sık iğnenin 1, 2 altındayım. Yani gözün ortası gibi kabul edebilirsiniz burayı. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne alta inip şuraya gireceğim. Şöyle bir 4 kere girip çıkacağım arkadaşlar buraya. 4 kez. İpim tek kat, dikkat ederseniz. Biraz sıkı yapıyorum ama büzdürmüyorum. Sık iğneleri birbirine çektirmeyin, fakat sıkı olsun. Şu altına girerken çok böyle bol olmasın. Ama sık iğneleri de büzecek kadar çektirmeyin. Şimdi 4 kere girdim çıktım. İğnemi çıkartıyorum. Tığı normalde şu biliyorsunuz 2,2 ile örmüştüm ama biraz ince bir tığya geçeceğim burada. Böyle kulak çok kaba kaba gözükmesin istediğim için. Bu benim 1,7 tığım. Şimdi şuraya bir tane sık iğne yaptım. İpimi oraya çektim. 5 tane falan sık iğne yapıyorum.
aşağıya doğru çektirerek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Başına doluyorum tığımın. 4 ya da 5 tane falan da ikili trabzan yapacağım. 2 kere de çekeceğim. Şöyle 1 ve 2. Birinciyi yaptım. İkinci ikili trabzanım. Şöyle üçüncüyü yaptım. Ve 4 tane yaptım arkadaşlar. Şuraya en son bir tane sık iğne yapıyorum. Uzun çekmeyeceğim. Şuraya bir sık iğne yaptım. Ve bitirdim. Arkaya doğru yatırmak için yaptım öyle. Şimdi şunu iğnemi takacağım. İpimi öbür tarafa geçireceğim. İğnemi taktıktan sonra şu arkadaşlar girip çıktığımız yer var ya, oradan iğnemi sokuyorum. Karşı tarafta aynı hizada yapacağım sık iğnenin olduğu yere çıkacağım. Kulakların orantılarına çok dikkat edin. Yanlış yere çıkmayın. Biri aşağıda biri yukarıda olur arkadaşlar. Şöyle ipimi oraya çektim. Öbür kulağımı yapacağım artık. Şu kulağınızı elinizle şöyle düzeltin. Örgünüzü. Şöyle diğer kulağı da buraya yapacağım arkadaşlar, simetrisine. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, kulaklarımı tamamladım. Bakın her ikisi de çok güzel oldu gerçekten de arkadaşlar. Şu burnunda bitirdiğimiz sık iğne şurası, bakın. Onun 1-2 sıra altı oluyor. Şuradan çıkacağım. Şu burnun bittiği sık iğne, bakın arkadaşlar. Onun yanındaki sık iğneden çıktım. Tekrar şu burnun bittiği sık iğnenin bir sonraki sık iğnesine kadar gidiyorum. Ve 3 kere falan girip çıkacağım. Düzelterek. Üçüncüyü şöyle alttan çıkıyorum. Bu şekilde şöyle basit bu sefer bir dudak yaptım. Eğer daha farklı bir dudak yapmak isterseniz Duygu Bebek'teki dudak birazcık daha farklı. Dolayarak yapıyoruz. Onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona bir bakın. Ama böyle yeterli oluyor aslında. Şuradan bakın şöyle alta doğru biraz bollaştırıyorum ki tebessüm eder gibi dursun diye. Evet. Ağzımız da bu şekilde arkadaşlar. Ay çok tatlı oldu. Oy, seni yerim ben. Çok güzel oldun sen. Oo. Şimdi saçımızı yapacağız. Cicilerimizi yapacağız. Ondan sonra karşınıza çıkacağız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten elinize sağlık. Evet arkadaşlar, kafa videomuzu da bu şekilde bitirdim. Bakın saçları size anlattığım gibi taktım. Şuralardan şöyle birer tutam tutup bağladım şu şekilde. Çok güzel cimcime bir kız çocuğu oldu. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte gördüğünüz için. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.